Merhaba arkadaşlar, Anlatan Adamların bu bölümünde Lamborghini'nin yeni otomobili Revuelto'ya yakından bakacağız. 6.5 litre hacminde V12 bir motorla piyasaya çıktı ve bu motor yüzünden dünyanın otomotiv sektörü bir süreliğine değişecektir. Buna adım gibi eminim. Bu videoda Lamborghini bunu nasıl başardı, kullandığı teknolojiler neler ve dünyanın gidişatı nasıl değişecek, bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Ferrari ve Lamborghini İtalyan süper otomobil, spor araba üreticileri, birbirlerinin direkt olarak rakibi ve piyasada bu ikisiyle direkt marka anlamında ve ürün anlamında rekabet eden başka marka ne yazık ki yok. Ürün anlamında dedik, Ferrari'ye baktığımız zaman asıl ürün kategorisinde iki çeşit var. Bunlardan bir tanesi V8 motorlular, diğeri V12 motorlular. Lamborghini tarafında ise son yıllarda düşük modellerde V10'lar ve yüksek tarafta V12 motorlar var. Bu son zamanlarda çıkardıkları sadece pazarlama ve para kazanmak için olan Jeep'ler, küçük arabalar vesaire, bunlara girmiyorum. Bu iki markanın odaklandığı asıl yerler spor otomobil kategorisinde bu iki klasman. Ve bu iki markanın başlıca düşmanı emisyon kuralları. Ne yazık ki artık bu yüksek hacimli V8'ler, V12'ler bunlar yüksek emisyonlara sahip olduğu için yavaş yavaş dünyamız tarafından yok edilmeye çalışılıyor. Ferrari zaten V8 işini neredeyse bıraktı gibi bir şey oldu. Atmosferik V8'leri çok seviyorduk. 458, 430 onun öncesinde. Daha sonra 488 ile birlikte turboya geçtiler. Artık son zamanlarda 286 ile birlikte V6 turbo motora geçtiler ve diğer V8 modelleri hala bulunuyor ama zaman içinde V6'ya geçeceklerinin bir göstergesi. V12 tarafında ise şu an 812 var. Hala atmosferik 6,5 litre V12 korumayı başardılar. Ama tabii 812 çıkalı birkaç yıl oldu. Lamborghini tarafında ise alt klasmanda V10'lar vardı. İşte Huracan, ondan önce Gallardo V10 motorla geliyordu. Zaten bu Audi motoru aslında. Lamborghini'nin tek kendini gösterebileceği, tek ona ait şey ise V12 motorları. Aventador vardı yıllardır ve bunun değişmesini bekliyorduk artık. En sonunda onun yerine geçecek olan Revuelto geldi V12 motoruyla. Burada sorun şuydu, iki üretici için de V12'leri üretirken emisyonları azaltmanın iki tane temel yolu var. Bunlardan bir tanesi ya turbo şarja geçecekler ya da hibrit elektrikliye geçeceklerdi. 812 biraz daha önceden çıktığı için zaten o atmosferik bir şekilde tamamen pür içten yanmalı motoruyla gelebildi. Ama kurallar, emisyon kuralları her geçen gün daha da sıklaşıyor. Tabi sıra Lamborghini'ye geldi. Bu iki metottan birini seçmek zorundalardı ama iki marka da sürekli şundan şikayet ediyordu. Bizim V12 motorlarımız zaten çok güçlü. Atmosferik halde bile 800 beygirin üstünde üretiyorlar. Haliyle bunlara bir de turbo eklemesi yaparsak bu motorlar sürülemez bir hale gelebilir. Çok güçlü olur. Hacim küçültmemiz gerekir. Bu sefer özelliğini kaybederiz gibi şeyler diyorlardı. Doğal olarak dünyanın beklediği artık Lamborghini'den de hacim küçültüp belki V8'e geçmek, belki işte Porsche'lerle, Audi'lerle aynı motoru kullanıp belki V8 düşük hacime geçmek gibi bir şey olabilirdi. Ama onlar hepimizi şaşırttı ve atmosferik olarak V12'ye devam ettiler. Ve turbo olmadığı için ama emisyonları da düşürülmesi gerektiği için hibrit bir otomobil olarak ortaya çıktı ki ben bundan kesinlikle hiç şikayetçi değilim. Dünyayı değiştirebilecek olan dedim. Çünkü Lamborghini artık kartını oynadı. V12'yi hayatta tutmayı başardı. Şimdi sıra Ferrari'de. Dünyaya bunun yapılabilir bir şey olduğunu gösterdiği için muhtemelen bir sonraki jenerasyon V12 Ferrari'lerde de atmosferik motoru görebileceğiz. Bunlar artık son nesiller olduğu için bunları görmek hepimizi mutlu ediyor. Peki şimdi bu Revuelto bunu nasıl başardı ve içindeki teknolojiler neler? Bunlara bakalım. Motordan çok bahsettik. Buradan devam edelim. Aslında Aventador'dan gelen bu 6.5 litre hacmindeki V12 çok da değiştirilmedi. Yeni bir motor değil yani. Eskisinin biraz daha revize edilmiş hali. Ve şu anki haliyle atmosferik bu V12 tek başına 815 beygir güç üretebiliyor. Ve en güzel tarafı da 9500 devir çevirebiliyor. 812 de böyle 9000 devrin üstünde bir devir çevirebiliyor. İnsanlar yıllardır
Porsche'un 911 GT3 RS'inden ve onun 9500 çeviren motorundan bahsetti. Evet, benim de çok bayıldığım bir motor. Sesi de çok güzel. Ama burada çok daha ekstrem bir örnek var. Koskocaman bir V12'ye 9500 devir çevirtebiliyor. Hem Ferrari hem Lamborghini ve Revuelto'da da bu bir istisna değil. En büyük değişiklik ise aktarma organlarında geliyor. Bugüne kadar V12 Lamborghini'lerin ortak bir özelliği vardı. O da şanzımanların ön tarafta sürücü ile yolcu arasında bir yerde konumlanması. Zaten arkada kocaman devasa bir motor var. Ağırlık dağılımını tutturmak için de şanzımanı ön tarafa taşımak gerekiyor ki hem 4 çekeri kolay bir şekilde sağlayabilsin hem de ağırlık dağılımı eşit olsun. Bu yüzden de motordan arka taraftan şanzımana öne doğru bir şaft gider. Oradan ön lastiklere dağılır ve arkasından başka bir şaftla tekrar geri dönüp arka lastiklere dağılır ki bu da bir sürü kayıp demek. Ama Lamborghini'nin olayı 4 çeker olduğu için, böyle bir tarihi olduğu için bunu yapmak zorundalardı. Burada hibrit bir sisteme geçtikleri için bundan komple vazgeçtiler. Ön tekerler sadece elektrik motoruyla tahrik alıyor. Yani o canım güzelim V12 ile bir bağlantıları yok ki bu bir avantaj ve bundan birazdan bahsedeceğim. Böyle olunca şanzımanı ön tarafa kadar taşımaya gerek yok. 4 çeker sistemini bu kadar komplike yapmaya gerek yok. Bu yüzden motoru 180 derece ters çevirmişler. Yani eskiden motorun çıkış şaftı öne doğru bakıyordu. Artık arkaya bakıyor. Ve çok daha kompakt, küçük bir şanzıman yapıp bunu da motorun arkasına yerleştirmişler. Şöyle bir güzelliği var. Motordan çıktığı gibi bu küçük kompakt şanzımandan geçiyor ve hemen arka lastiklere dağılıyor. Bu da ağırlıktan çok fazla kazanmak demek ve aktarma kayıplarından çok miktarda kurtulmak demek ve komple yeni bir platforma geçmiş oluyorlar. Yani Aventador'un o eski yapısını kullanamıyorlar. Motor evet hala eskiden kalma ama diğer her şeyi değiştirmek zorundalar. Önde her lastikte bir elektrik motoru var ve 3. elektrik motoru da şanzımanın üstünde bulunuyor. Ben bu şanzımana bağlı elektrik desteklerini çok daha seviyorum. Çünkü zaten motordan güç geliyor ve bu elektrik motoru bunun üstüne ekstra bir boost katıyor. Ekstradan tork sağlıyor. Orada elektrikliği çok işin içine sokmuyor da aslında motora ekstradan bir destek oluyor. Hem vites geçişlerindeki o tork kayıplarını engelliyor hem de hızlanmalarda daha fazla bir tork sağlayabiliyor. Bu şanzıman üstündeki elektrik motorun 3 tane görevi var. Birincisi marş motoru olarak iş yapıyor. Yani ekstradan V12'yi çalıştırmak için bir motor yok. Bu o işi görebiliyor. İkincisi bahsettiğim gibi ekstra tork sağlamak ve üçüncü görevi de bataryaları şarj etmek. Bu motoru normal rejeneratif bir şekilde bataryalara ekstradan güç sağlayabiliyor. Tabi bataryalar dedik. Bunların nerede konumlandığı da önemli. Bu eski nesil şanzımanı ve şaftları ortadan kaldırdıkları için sürücüyle yolcu arasında kalan tünel boş kalmış oluyor ve bataryaları da buraya yerleştirmişler. Güzel bir seçenek. Nispeten arabanın altında ve ekstradan bir yer işgal etmiyor. Zaten o tünel orada bulunuyor. Orada konsol vesaire var. Onun altına gizlemişler. Bütün bunları birleştirdiğimiz zamansa toplamda 1001 beygir güç veriyor. Tabi buradaki 1001 sayısının bir amacı var. Burada Lamborghini diyor ki 1001 ile ben de artık 1000 Plus kategorisine merhaba dedim. Ama halbuki ülkelerimize gelselerdi E36'lar, 2CZ swaplı bütün arabalar zaten 10 yıllardır 1000 artı klasmanında bulunuyorlardı. Lamborghini anca geldi. Ve bir süper spor otomobil olduğu için en büyük ikinci teknolojisi ise tabii ki şasi. Karbon monokok şasiyi artık çok fazla duyar olduk. Özellikle son zamanlarda bütün süper otomobillerde zaten bu çeşit bir şasi kullanılıyor. Revuelto'da bir istisna değil. Ama burada yapılan biraz daha farklı işler var. Batarya ve elektrik motorları yüzünden ekstra bir ağırlık geldiği için ekstra bir hafifletme ihtiyacı duymuşlar. Rocker Ring denen bir parça var. Şasi üstündeki bütün parçalar buna bağlanıyor. Dev bir Lego gibi düşünürseniz bu asıl en büyük parça ve şasinin diğer parçaları buna bağlanıyor. Bir ana taşıyıcı etrafında toplayınca diğer karbonlarla birlikte daha da hafifletmeyi başarmışlar. Yaklaşık %20 hafifleme yaptık Aventador'a göre diyorlar. Buna ekstra olarak ilk defa bir otomobilde gördüğümüz teknoloji var. O da karbon fiberin sadece monokokta değil, yani orta şaside değil, ön tarafta da kullanılması.
olması. Normalde arabanın önüne baktığınız zaman şaside kaza için darbe önleyici barlar bulunur. Ve ilk defa bu arabayla birlikte bu barlar karbon fiberden yapılmış. Daha spesifik olmak gerekirse forged karbon fiberden yapılmış. Çünkü bunların asıl işlevi enerjiyi absorbe etmek. Bir kaza yaptığınız zaman o enerjiyi azaltmak size ulaşana kadar. Ve karbon fiberin örgüsüyle taşıyabildiği yük arasında bir bağlantı var. Örgü karbon fiberlere baktığınız zaman örgü yönüyle taşıyabildiği yük arasında bir bağlantı var. Bazı yönlerde yükü daha çok taşır, daha sağlamdır. Bazı yönlerde daha dayanıksızdır. Bu forged karbon fiber ise aslında bu karbon kumaşının küçük parçalar halinde kesilip daha sonra reçineyle birleştirilmiş hali. O yüzden herhangi bir yönü yok. Her yönde dayanımı aynı ama örgü karbon fiber kadar da dayanıklı değil. Zaten bu çarpışma barında olduğu için çok da önemli değil. Bunun kırılması ve enerjiyi absorbe etmesi gerekiyor. Çok sağlam, rigid olmasına gerek yok. Burada çok daha fazla hafiflemeyi sağlamışlar. Hem de çelik ya da alüminyum gibi standart malzemelere göre 2 kat daha fazla enerji absorbe edebiliyor. Elinizin altında 1001 beygir olunca yüksek hızlara çıkacaksınız ve yüksek hızlı kaza yapma riskiniz artıyor. Doğal olarak koruyucu önlemlerinde artması gerekiyor. Bu da zenginler neden uzun yaşar sorusunun belki de cevaplarından bir tanesi. Bu yeni geliştirilmiş şasinin çok daha rigid olduğunu biliyoruz. Bu araba ile ilgili beni en mutlu eden şey gücün çok büyük bir kısmının arka lastiklere iletilmesi. Ön tarafa bu 815 beygirlik motordan bir şey gelmiyor. Doğal olarak gücün çok büyük bir kısmı arkadayken ön tekerlerdeki elektrik motorlarının bu torkla ve bu güçle baş etmesi mümkün değil. Bu da şu demek, bu araba aslında arkadan çekişli gibi davranan bir dört çeker. Önceki nesil Aventador gibi otomobillere kıyasla çok daha arkadan çekişi yaşayabileceğiniz, daha fazla drift yapabileceğiniz bir arabaya dönüşmüş. Bu da tabii ki biz araba seven insanlar için çok daha büyük bir avantaj demek. Bir gün kullanıp deneyimleyebilir miyim bilmiyorum ama umuyorum ki bu anlattıklarımı deneyimlemek bir gün bana da kısmet olur. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu konu hakkında sormak istedikleriniz ya da anlatmamızı istediğiniz diğer şeyler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra da beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda bizi TikTok ve Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.